Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hazreti Mevlana da oruca şöyle bakıyor hocam. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur demiş. Harikulade bir yorum. Buradaki sabırdan kasıt, yani bunların ne kadar büyük lütuf olduğunu idrak eder ve onları doğru yerlerde kullanırsan hepsinin adı hakikatine döner diyor. Demek ki gene zulmetmemiş oluyoruz biz bu verilen büyük lütuflara. Evet. Onun için dikkat etmemiz lazım. Halimizden memnun olma sanatını elde edip şikayeti bırakacağız. Ama şunu da söylemeliyim ki sabrın hakikati sıkıntı ve belaya sabır değildir. Çünkü o zaten insanın görevidir. Sabrın hakikati önüne işte dünya güzellikleri geldiği zaman, mesela oruç sırasında dünyanın en güzel yemekleri gelince dönüp bakmamak, hakiki sabır odur. Evet. Allah aşkı için nefsin arzu ve isteklerini terk etmeye çalışmak sabırdır. Aşırıya kaçmadan nasıl bu ayı geçirelim yani, çünkü hani ona da müsait bir ay gibi biraz. Evet, bir kere çok hakikaten idrak ederek ve iman ederek söylüyorum ki iftar yemeklerini son derece hafif geçmek lazım. Eğer ağır geçerseniz mide hastalıkları yüzünden doktora gidiyoruz ve midem çok ağrıyor deyince doktor da oruç tutmamızı engelliyor. Yani kendi kendimize midemizi ağrıtan açlık değildir. Mideyi ağrıtan aşırı yemek ve çok aşırı su içmektir. Bu ikisinden de uzak duracağız. Bunu yapabilmek için de iftarları mümkün olduğu kadar basit fakir iftarına çevirmek lazım. Yani az şeyle, Medine Mekke'de öyle iftar ediyoruz. Evet. Bir yoğurt, bir lokma ekmek ve zemzemle iftar ediyoruz ve bir daha da kimse acıkmıyor. Zaten insanın açlık beyniyle alakalı bir şeydir. İnsan beyninde Allah aşkına hakim kılarsa açlık hissini kendi kendine yok edebilir. Bu bakımdan da çok güzel bir hikaye var, onu da anlatmak isterim. Adamın biri mürşidiyle gidiyormuş. Eyvah demiş, çölün ortasındayız, yemeğimiz bitti, daha çok yolumuz var. Açlıktan öleceğiz efendim, ne yapacağız şimdi? Şikayeti hal haline geçirmişiz ya, adam söylenip duruyor. Mürşidi gülmüş, demiş ki sen aç kalmazsın, korkma. Neden demiş adam? Çünkü Allah sevdiğini aç bırakır demiş. Sende bir ümitsizlik hali var, demek ki seni çok sevmiyor. Onun için seni doyurur, merak et. Demek ki sevdiklerinden olmak için de nefis mücadelesini Allah sayesinde ön plana geçirmek lazım. Yardımlaşma ve sadaka ayıdır da aynı zamanda deniliyor. Ufak tefek nelere dikkat edebiliriz? Bu ibadetle geçen zamanlar çok kıymetlidir ki insan kendini temizler. İbadetlerin namaz ve oruç gibi olanları Allah'la birebir irtibat halini sağladığı için dikey ibadettir. Bu halle insan o kadar güzelleşir, o kadar güzelleşir, nefsiyle o kadar mücadele eder ki varlıktan yokluğa geçer. İşte o zaman da etrafa bu hali yayılır. Yani vücudunun her zerresi Rab kesilir, öğretici kesilir ve bu haliyle etrafı öğretmeye başlar. Bir kere vücudun zekatını vermek böyle bir şeydir. Yani vücut hizmete yönelecek. İlim başkasıyla paylaşmaya yönelecek. Aşk herkesi ve her şeyi eşit sevmeye yönelecek. Zekatın manası budur. Yani elde ettiğin, elinde Allah'ın sana lütfettiği her değeri en azından 40'ta birini başkalarıyla paylaşmanın zevkini yaşayacaksın. Bu şekli olarak 40'ta bir de olsa bu yardımlaşma esasen manada her şeyini paylaşmak demektir.
Zira çok güzel bir hadis-i şerif var. Senin dilencinin eline verdiğin para önce Allah'ın eline düşer diyor. Buradan anlaşılıyor ki sen verdiğini dilenciye ya da ihtiyacı olana değil, direkt Allah'a veriyorsun. Tabii burada Cili bu hadisi yorumlarken Hazreti Cili diyor ki senin başkasına bağırıp çağırman, küfür etmen de Allah'a çarpar. Dolayısıyla senin başkası olmadığına göre irtibatın Allah'ladır. Ona göre hareket et diyor. Yardımlaştığın yardımı kendine yaparsın, başkasına yapmazsın. Sadakayı birine verirken kendine verirsin. Çünkü diriltir sadaka seni. Zekatını dağıtırken malını temizlersin. Yine kendine faydası var. Dolayısıyla maddi zekat bu demektir. Manevi zekatta ise, yani yardım faydalandırmada, işte dediğim gibi her organın zekatı vardır. Mesela seninle yaptığımız şu konuşmanın zekatı dedikodudan kesilmektir. Sohbetin zekatı dedikodudan kesilmektir. Evin zekatı misafir ağırlamaktır. Sevginin zekatı onu herkesle paylaşmaktır. Evladın zekatı yetime hizmet etmektir. Elin zekatı, elin Allah'ın istediği şekilde hizmette, başkasına vermede harekete geçmesidir. Ayağın zekatı Allah'ın istediği yerlere gitmek, oraları görmek demektir. Dilin zekatı Allah demektir. Kalbin zekatı, kalbinin ışığından, nurundan herkesi faydalandırmak, herkese hoş ve güzel muamele etmektir. Aklın zekatı, bilgiyi paylaşmak ve yaşarken Allah'la ilgili irtibatı daim tutmaktır. Böylece görüyorsun, dilin zekatı güzel sözler söylemek, her şeyin zekatı vardır. Bunların zekatını ödemediğimiz surette sadece 40'ta birini ödemiş olmamız pek bir fayda etmez. O da şarttır ama o zaten ibadetin şeklidir.